Herkese merhaba, ben Zübeyde. Bugün bu elimde görmüş olduğunuz tatlı mı tatlış, büzgülü, tütülü elbisenin dikimini göstereceğim. Bundan sonra 23 Nisan gösterilerinde, bayramlarda, düğünlerde kendi çocuğunuzun kostümünü kendiniz dikeceksiniz. Tüm dikim aşamalarıyla paylaştığım bu elbiseyi severek dikeceğinizden ve çocuklarınıza severek giydireceğinizden eminim. Şimdi dikime geçiyoruz. İhtiyacımız olan malzemeler 6 metre kristal tül, yarım metre hayal tül, 1 metre pamuklu kumaş, bir tane de gizli fermuar. Elbise neredeyse kalıpsız sayılır. Siz çocuğunuzun üzerine tam olan bir tişörtten bir ön, bir arka kalıbı çıkarın. Arkanın ortasına V şeklinde sırt dekoltesi verip dikiş payı ile kesim yapın. Ön parçayı kumaş katında keseceğiz. Ben hayal tül için ön parçanın üst kısmından ne kadar açık olmasını istiyorsam o kadar kısmını kesip yine dikiş payı vererek kesim yaptım. Ben bu elbiseyi 8-9 yaşında 27 kilo olan bir kız çocuğu için annesinin verdiği ölçülere göre diktim. Ön parçanın üst kısmında kalan küçük parçayı hayal tülü ikiye katlayarak kumaş katında olacak şekilde sadece bir tane kesiyorum. Bu kesimden sonra elimizde 4 parça arka, 2 parça kumaş katında kesilmiş ön ve bir parça da kumaş katında kesilmiş ön üst parça olacak. Kristal tülden 27 santim uzunluğunda 12 tane eteğin alt kısmına büzüp dikeceğim süs parçası, 39 santim uzunluğunda 3 tane etek parçası ve elbisenin üst kısmına pile yaparak dikeceğim 46 santim uzunluğunda 3 parça kesiyorum. Bu kesimi masaya kağıt bant yapıştırarak ve ölçüleri bantın üzerine yazarak kolayca karıştırmadan yapabiliyorum. Tüm bu kesim işlemlerinden sonra etek astarı hariç kesimimi bitirdim. Etek astarını kesmeyi unuttuğum için videonun ilerleyen bölümlerinde kesimini ve dikimini yapacağım. İlk işlem hayal tül olan küçük parçayı çok minik bir şekilde katlayarak hem yakasını hem de kol oyuntusunu dikiyorum. Ön parçaların kol oyuntusu üstte kalacak şekilde ikisinin arasına hayal tül parçasını tam ortalayarak koyup dikiyorum. Hayal tül parçasını dikmemeye özen göstererek kol oyuntusunu da dikiyorum. Makasla aralıklı çentik atıp önü çeviriyorum. Şimdi arka parçaları V şeklinde dekolte ortada kalacak şekilde masaya yerleştirip ön parçayı üzerine koyuyorum. Kalan iki parçayı da aynı şekilde üzerine yerleştirip omuz dikişlerini yapıyorum. Buradaki önemli nokta hayal tül olan parçayı yine tam ortalayarak dikmemiz gerekiyor. Çünkü iki taraftan da kol oyuntusunu dikerken arada kalan hayal tülü dikmeden sadece kumaşları dikmemiz gerekiyor. Kol oyuntusunu da diktikten sonra makasla çentik atıp çeviriyorum. Böylece daha rahat dönüyor ve daha net bir görüntüsü oluyor. Arkada tek birleştirmediğim yer V şeklinde olan dekolte kısmı. Onu da tersine çevirip hayal tüle dikkat ederek dikiyorum.
Çevirmeden önce köşelerden üçgen şeklinde kesersek uçlar daha sivri çıkar ve daha güzel görünür. Şimdi sırada yan birleştirme var. Hem ön hem arka parçayı tam koltuk altından tutup tek bir parçaymış gibi açarak dikiyorum. Böylece üst bedenin yan kapamasını da yapmış oldum. Üst bedende kat kat tül dikmek dışında yapmam gereken bir işlem kalmadı. Üst bedeni dümdüz olacak şekilde açıp bel çevresini ölçtüm. Benim elbisemin beli fermuar dikiş payı dahil 65 santim geldi. Şimdi büzgü ayağını takıp öncelikle kestiğim 3 adet etek parçasından sadece 2 tanesini 65 santim olacak şekilde büzüyorum. Eteğin alt kısmını yapacağım süs tüllerini de her biri 25 santim olacak şekilde büzüyorum. Yalnız burada dikerken daha güzel görünmesi için tülü ayaktan 2 santim dışarı çıkararak dikiyorum. Kesmeyi unuttuğum etek astarını şimdi kesiyorum. Benim yaptığım eteğin beli 65 santim olduğu için ben genelde 2 katını yani 130 santim eninde kumaş kesiyorum. Büzgü yapınca etek de gayet güzel duruyor. Ne az ne fazla. Bence bu ölçü tam geliyor. Eteğimin boyuna göre de astar eteğin altından görünmeyecek şekilde dikiş payını da vererek 28 santim boyunda kesimimi yaptım. Astarın önce tüm çevresine overlock çektim. Daha sonra büzgü ayağı ile astarı 65 santim bele göre büzdüm. Düz ayağı tekrar takarak astarın altını 1 santimden katlayarak diktim. Aslında bu aşamada elbisenin parçalarının çoğunun hazırlık aşamasını bitirdim. 2 tane 65 santimden büzülmüş etek parçası, 12 tane 25 santimden büzülmüş parça, üst beden ve astarım hazır. Şimdi büzmeden beklettiğim bir parça eteğim kalmıştı ya, ona diğer küçük parçaları eteğin alt kısmına sıfırlayarak ve uç kısımlarını da birbirinin üstüne gelecek şekilde iğneliyorum. Makinamda düz ayak takılıyken iğnelediğim parçaları eteğe dikiyorum. Büzgü ayağını tekrar takıp en üste gelecek olan son parça eteğimi de 65 santim bele göre büzüyorum. En üstte duracak süs eteğim de hazır. Şimdi sırada üst bedene takacağımız 3 parça ve kat kat olacak tülün pilelerini yapmak var. Bu pileyi yaparken önce kristal tülümü eninden 2 kat olacak şekilde katlıyorum. Önce dışarıdan içeri bir kat yapıp iğneliyorum. Daha sonra içeriden dışarı olacak şekilde katlayıp iğneliyorum. Burada önemli olan nokta her pilenizi göz kararı da olsa aynı ölçüde katlamaya çalışın. Daha önce hiç dikiş dikmemiş de olsanız, diktiğiniz her şeyi simetrik dikerseniz görünüşü normalden çok daha güzel olacaktır. Şimdi bu pileli parçaları iğnelediğim yerden değil, alt kısmından büzgü ayağı ile dikiyorum. Bu hazırladığım parçaları üst bedene sadece ana bedene olacak şekilde. Bakın astar parçasını dışarı çıkardım. Bu şekilde iğneliyorum. Katlar arasında yine göz kararı aralıklar bırakarak tülleri üst bedene dikiyorum.
Üst bedene dikim yaparken tüllerin beden parçasında tuttuğundan emin olun. Ben bunun için en son parçayı bedeni görebilmek için tersine çevirerek diktim. Bedenden dışarı taşan tülleri keserek temizliyorum. Dikkat edin ama beden kumaşına zarar vermeden sadece fazla kalan tülleri kesiyorum. Şimdi tülleri diktiğim ana bedeni dışarıda bırakıp beden astarı ile etek astarını içten birbirine iğneleyerek dikiyorum. Bu aşamada üst bedende fermuar takacağımız yere de bir dikiş atıp oradaki tülleri de temizleyin ki daha rahat fermuar takalım. Elbisemiz yavaş yavaş şekilleniyor. Tüllü olan ana bedene önce 2 kat boş etek parçasını, en üste de üzerine bir sürü küçük tül parçası diktiğim süslü etek parçasını koyuyorum. Bu 3 kat eteği ana bedene dikkatli bir şekilde dikiyorum. Dikerken eteklerin üçünü de tutturduğunuzdan emin olun. Elbise neredeyse bitti. Şimdi gizli fermuar takacağım. Astarlı elbiselere fermuar takarken fermuar önce ana bedene yani tüllü olan parçaya takılır. Fermuarı açın ve dişli olan kısmı elbisenin iç kısmına bakacak şekilde fermuar ayağı ile dişlerin dibinden giderek dikin. Bu aşamada fermuarın elbiseye tam oturması ve yamuk olmaması için fermuarı kapatıp başlangıç noktasına, bitiş noktasına ve elbisenin tam ortasındaki dikişe olacak şekilde 3 tane işaret alın. Fermuarı açıp işaret aldığınız noktalardan elbiseye iğneleyin. Böylece fermuarınızı diktikten sonra elbiseye tam oturacak ve hiç yamuk olmayacak. Astarı elbiseye dikebilmek için önce astarı elbisenin içinden komple dışarı çıkarıyorum. Daha sonra astarı elbisenin yüzüne bakacak şekilde çevirip alttaki fermuarın dişlerini elimle hissederek yani tam dibinden dikiyorum. Çevirince elbisemiz astarlanmış olacak. Astarladığım elbisenin fermuarını kapatıp eteğin alt kısmını fermuarın dibinden giderek diktim. Fermuarın fazlalığını kesip açılmaması için makine ile sağlamlama dikişi yaptım. Aynı etek kapatma işlemini tüllü eteğe de yaptım ve elbisem bitti. Şimdi bir de kurdeleli süslü bir kemer yapıp elbisenin son halini görebiliriz. 10 santim eninde 70 santim uzunluğunda bir kemer ve 10 santim eninde 50 santim uzunluğunda kurdele için bir parça kesiyorum. Bu parçaları boyundan ikiye katlayıp dikip çeviriyorum.
Ütüledikten sonra elbiseye fermuar kısmından içeri katlayarak iğneliyorum. Kemeri elbiseye fermuarın tam dibinden iki taraf birbirine eşit olacak şekilde dikiyorum. Şimdi basit bir kurdele yapacağım. 50 santimlik parçayı tam yarısından ikiye kesin. Bir parçasını ikiye katlayıp dikin. Kalan yarısını daha ince bir parça yapıp kurdelenin ortasına yetecek kadar kesip dikin. Elbisenin tam ortasına el dikişiyle dikin. Elbisem bitti. İçi astarlı, tütülü ve gerçekten çok havalı bir elbise oldu. Siz de bu elbiseyi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, henüz abone değilseniz abone olmayı ve yeni video fikirleri için yorum yapmayı unutmayın. Hepinize bol dikişli günler diliyorum.